Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün moleküler biyolojinin gerçekten güçlü araçlarından birine, Golden Gate klonlama yöntemine yakından bakıyoruz. Elimizdeki notlar, işte bazı makale özetleri falan var. Bu tekniğin nasıl çalıştığını, ne gibi avantajları olduğunu ve nerelerde kullanıldığını bayağı detaylı anlatıyor. Amacımız da bu, hani etkili klonlama yöntemini sizin için olabildiğince anlaşılır kılmak. Şöyle bir hayal edin. DNA parçalarını alıyorsunuz, bir Lego gibi düşünün ama inanılmaz bir hassasiyetle birleştiriyorsunuz ve birleştikleri yerde de hiç ama hiç iz kalmıyor. İşte Golden Gate klonlama tam da bunu yapıyor. Peki ama nasıl? Bu işin sırrı ne? Aslında temelde bu yöntemin kalbinde tip IB restriction enzimleri dediğimiz çok özel moleküler makaslar var. Bunların en ilginç özelliği şu, DNA'yı tanıdıkları dizinin dışından kesiyorlar. Yani tanıma bölgesi kesim yerinde değil, biraz ileride. Bu kesim sonucunda da genellikle 4 baz uzunluğunda tek zincirli DNA çıkıntıları oluşuyor. Biz bunlara yapışkan uç diyoruz. Yapışkan uç, evet. Aynen. Bu uçların her biri farklı bir anahtar gibi davranıyor. Sadece kendi kilit karşılığı olan diğer yapışkan uçla birleşebiliyor. İşte bu özellik sayesinde farklı DNA parçaları sadece ve sadece sizin planladığınız sırada ve doğru yönde bir araya geliyorlar. İşlem bittiğinde de o enzimlerin DNA'yı tanıdığı bölgeler var ya, Evet. onlar birleşme hattından kayboluyor, tamamen ortadan kalkıyor. Bu yüzden de geride hiçbir iz kalmıyor, tamamen pürüzsüz, izsiz bir birleşme elde ediliyor. Bu çok önemli bir avantajı. Vay canına. Peki ama bu teknik detaylar ilginç ama bu yöntemi laboratuvarda bu kadar popüler yapan ne? Notlarda gördüğüm ilk şey hız galiba. Kesinlikle, hız çok büyük bir etken. Şöyle düşünün, DNA'yı kesme yani sindirim işlemi ve parçaları birleştirme yani ligasyon işlemi ikisi birden tek bir tüp içinde yapılabiliyor. Tek tüpte mi? Evet, tek bir reaksiyonda. Ve hepsi yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor. Bu laboratuvar iş akışı için muazzam bir kolaylık demek. 30 dakika gerçekten çok iyi. Peki ya verimlilik? Sonuçlar nasıl oluyor? Verimlilik de bir o kadar etkileyici. Çünkü istenen birleşme ürünü oluştuktan sonra o birleşme noktası artık tip iPS enzimi tarafından tanınamıyor. Hani demiştik ya, tanıma bölgesi kayboluyor diye. Hı hı. İşte o yüzden ürün tekrar kesilemiyor. Bu da reaksiyonun sürekli olarak hedeflenen ürüne doğru ilerlemesini sağlıyor. Neredeyse yani %100'e yakın bir verim elde ediliyor çoğu zaman. Anladım. Yani hem hızlı hem de çok verimli. Aynen. Üstelik bu sadece iki parçayı birleştirmek için geçerli değil, ölçeklenebilir olması da cabası. Yani notlarda da belirtildiği gibi tek bir reaksiyon tüpü içinde 10 farklı DNA parçasını bile hatasız bir şekilde bir araya getirmek mümkün olabiliyor. 10 farklı parça mı? Tek seferde. Evet, 10 veya bazen daha fazlası. Bu ölçeklenebilirlik özellikle karmaşık genetik yapılar tasarlarken, mesela sentetik biyolojide falan inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Belki haftalar sürecek bir işi birkaç güne indirgeyebiliyorsunuz. Gerçekten etkileyici. Peki diğer klonlama yöntemleriyle kıyasladığımızda nasıl duruyor? Avantajları var mı onlara göre? Var tabii, hem de önemli avantajları var. Mesela sık kullanılan bir yöntem olan Gibson birleştirme var. Golden Gate, Gibson'ın aksine uçlarında birbirine çok benzeyen diziler taşıyan parçaları bile sorunsuz şekilde birleştirebiliyor. Bu bazı durumlarda çok kritik olabilir. Başka bir popüler yöntem de gateway klonlama. Orada birleşme bölgesinde 8 amino asitlik bir yara izi kalıyor genelde. Bu bazen proteinin işlevini etkileyebiliyor. Golden Gate'le ise bu iz yok. Tamamen temiz, yani scarless dediğimiz tasarımlar yapabiliyorsunuz. İz bırakmaması önemli demek ki. Çok önemli. Bir de maliyet meselesi var. Pek çok ticari klonlama kitine göre genellikle daha uygun maliyetli bir yöntem Golden Gate. Bu da laboratuvar bütçeleri için iyi bir haber tabii. Anlaşıldı. Yani hem teknik olarak üstün yönleri var hem de pratik avantajları. Peki bu kadar yetenekli bir yöntem pratikte en çok nerelerde kullanılıyor? Sadece teorik bir güzellik değil herhalde bu. Hiç değil, kesinlikle.
Özellikle iki alanda resmen devrim yarattığını söyleyebiliriz. Sentetik biyoloji ve genom düzenleme. Sentetik biyoloji. Evet, orada Mock Law diye bilinen yani modüler klonlama adında bir strateji var. Bu stratejide Golden Gate çok kullanılıyor. Farklı işlevlere sahip DNA modüllerini, mesela bir geni çalıştıran promotör, genin kendisi, işi bitiren durdurma sinyali gibi, bunları standart Lego parçaları gibi düşünün, istenilen sırada çok kolay bir şekilde bir araya getirmek için ideal. Modüler bir yaklaşım yani. Aynen, modüler ve standart. Genom düzenleme alanına gelirsek, orada da özellikle Talen ve tabii ki çok popüler olan CRISPR-Cas9 gibi genleri hassas bir şekilde değiştirmemizi sağlayan sistemlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında kritik bir rol oynuyor. CRISPR'da nasıl kullanılıyor mesela? Şöyle, CRISPR sisteminde Cas9 enzimi var. DNA'yı kesen makas. Ama nereyi keseceğini ona söyleyen bir rehber RNA yani gRNA molekülü var. İşte bu gRNA dizilerini hücreye gönderilecek olan taşıyıcı DNA moleküllerine yani plazmitlere eklemek için Golden Gate çok sık kullanılıyor. Veya diyelim ki birden fazla geni aynı anda hedeflemek istiyorsunuz. O zaman birden fazla gRNA'yı tek bir taşıyıcı vektöre yerleştirmek gerekiyor. İşte bu multiplexing dediğimiz işlem içinde Golden Gate biçilmiş kaftan. Yani burada asıl büyüleyici olan şey bu tekniğin bize biyolojik sistemleri tasarlamak ve hatta yeniden programlamak için sunduğu o inanılmaz esneklik ve hassasiyet. Kulağa neredeyse kusursuz geliyor. Ama her yöntemin olduğu gibi bunun da mutlaka dikkat edilmesi gereken yönleri vardır, değil mi? Mesela ya o bahsettiğimiz özel kesim enzimi, birleştirmek istediğimiz DNA parçasının tam içinde de bir tanıma bölgesine sahipse ne olacak o zaman? Çok yerinde bir soru. Bu gerçekten de karşılaşılabilecek bir durum ama buna bir çözüm var neyse ki. Evcilleştirme ya da İngilizce adıyla domestication denilen bir işlem yapılıyor. Evcilleştirme. Evet, PCR dediğimiz DNA çoğaltma tekniği var ya, onu kullanarak o içerideki istenmeyen tanıma bölgesindeki bazı nükleotitleri değiştiriyoruz. Ama bunu yaparken çok akıllıca davranıyoruz. Değişikliği öyle bir yapıyoruz ki kodladığı proteinin amino asit dizisi değişmiyor. Buna sessiz mutasyon diyoruz. Yani protein aynı kalıyor ama enzim orayı tanımıyor artık. Aynen öyle. Enzim orayı artık tanımadığı için de sorun ortadan kalkıyor. Tabii şunu da belirtmek lazım. Eğer birleştirmek istediğiniz DNA parçasında bu tür iç tanıma bölgelerinden çok fazla sayıda varsa, yani evcilleştirme işlemi çok zahmetli olacaksa, o zaman belki de Gateway veya Gibson gibi alternatif yöntemler daha pratik, daha uygun olabilir. Anladım. Başka dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Bir diğer hususta o yapışkan uçların tasarımı. Teorik olarak 4 bazlık uçlarla 256 farklı kombinasyon yaratmak mümkün. Bu büyük bir çeşitlilik sağlıyor. Ama tasarlanan uçlar birbirine çok benzer olursa istenmeyen yanlış birleşmelerin olma riski de ortaya çıkabilir. Bu yüzden uç setlerini dikkatli seçmek gerekiyor. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor aslında. Her araç gibi Golden Gate'in de kendi uygulama sınırları var. Önemli olan elinizdeki göreve en uygun aracı, en doğru yöntemi seçebilmek. O halde şöyle bir toparlayalım. Golden Gate klonlama dediğimiz yöntem bu özel tip IS enzimlerini temel alıyor. Oldukça hızlı, çok verimli, aynı anda çok sayıda parçayı birleştirebiliyor yani ölçeklenebilir ve belki de en çekici yanı geride hiçbir iz bırakmıyor. Okuduğumuz materyaller de gösteriyor ki sentetik biyoloji ve genom düzenleme gibi modern biyolojinin öncü alanlarında adeta oyunun kurallarını değiştirmiş bir teknik bu. Peki tüm bunlar sizin için, bizim için ne anlama geliyor? Sanırım şu, bilim insanları artık genetik materyali daha önce hiç olmadığı kadar hassas bir şekilde adeta bir mühendis gibi belirli bir plan dahilinde bir araya getirme gücüne sahip. Kesinlikle öyle. Golden Gate ve tabii ki onun gibi geliştirilen diğer ileri araçlar sayesinde biyolojik sistemleri anlama, onları tasarlama ve hatta değiştirme kapasitemiz gerçekten baş döndürücü bir hızla artıyor.
Kaynaklarımızda doğrudan bu konu ele alınmamış olsa da bu kadar hassas genetik mühendislik yeteneklerinin giderek yaygınlaşması insanı ister istemez düşündürüyor. Yani bu teknolojiler üzerindeki kontrolümüz arttıkça acaba gelecekte biyoloji için, tıp için, hatta belki de yaşamın kendisi için bugün hayal bile edemeyeceğimiz ne gibi yeni kapılar aralayacak? Bu üzerinde kafa yormaya değer bir soru bence.